Filistin'in yani en kritik maddesi aslında silahsızlandırma meselesi. Bu aslında Filistin direnişinin askeri değil, varoluşsal olarak yok edilmesi. Yani İsrail anlaşma uymazsa, İsrail şu anda Gazze ablukasının olduğu yere çekileceğim diyor ya, 3-5 gün sonra efendim uçan kuşu beğenmedim, oradan bana efendim bir şey geldi, taş geldi, çakıl geldi diyerek saldırırsa İsrail'e karşı bir yaptırım var mı? Yok. Ürdün'den çok bir şey bekleyemiyorum. Mısır'da da Sisi biraz sesini yükseltmişti, hatırlayın. Bugüne kadar ne yaptılar ki bundan sonra ne yaparlar diye soruyorum. Hocam 20 maddelik Gazze planının detayları neler? Gazze katliamı 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'in tek taraflı olarak, bunu hep savaş biliyorsunuz, medyada savaş dendi. Bu bir algı yönetimiydi. Bu bir savaş değil. Bu tamamen bir yok etme. Yani bir katliam, imha politikasıydı tek taraflı olarak. Ve 7 Ekim'den sonra işte resmi rakamlara göre 70 bin ama bence gayri resmi rakamlara göre 100 bine yakın insan şehit edildi, katledildi. Bunun 20 binden fazlası da çocuk. Dikkatinizi çekerim. Silahlarla olmadı, gıdayla, suyla ve ne kadar insanlık suçu işlenecek hamle varsa bütün şeyleri denedi, seçenekleri denedi Netanyahu. Ve bunu yaparken de biz hep şunu söyledik. Arkasında bunun desteğini veren kim biliyoruz. Mühimmat veren, para veren, sağlayan kim biliyoruz. O bunu kestiği anda her şey bitecek demiştik. Şimdi tabii ki Türkiye'nin Gazze katliamını dünyaya duyurmada, gerçekleri ifade etmede, sosyal medyada, ana akımda, işte her koşulda Türkiye üzeri düşeni fazlasıyla yaptı. Ama şunu söyledik. Biz bir araya gelelim ve burada bir Gazze'yi koruyacak ve bir dahaki İsrail saldırısına mani olacak bir tampon bölge oluşturalım. Bir uluslararası güç mekanizması ortaya koyalım. Bunda tabii ki Müslüman ülkelerle, Arap ülkelerle, yani insan vicdanı herkes de bunu yapabilir. Sadece din olarak değil. Fakat çok karşılığı göremedik. İşte Katar'daki görüşmeleri biliyorsunuz. Orada müzakereler sürerken ne oldu? İsrail, Hamaslı yöneticiler orada diye, yani terör örgütü Hamas tırnak içerisinde orada diye saldırı düzenledi. Katar'a saldırı düzenledi. Katar kim? Amerika ve İngiltere'nin en büyük üslerinin olduğu coğrafya ve müzakereci, baş müzakereci ve İsrail orayı vurdu. İsrail uçaklarına peki kim destek oldu? Katar üstünden kalkan, Katar'daki İngiliz üstünden kalkan tanker İngiliz uçakları İsrail uçaklarına yakıt verdi ve o yakıtla İsrail uçakları Katar'a vurdu. Ne kadar fıkra gibi değil mi? Ya, enteresan. Ama yapıldı. Kim bunu yaptı? İsrail. Çünkü İsrail her şeyi yapabilir. İsrail hukuk tanımaz. İsrail anlaşma tanımaz. İsrail her şeyi yapma etkisine sahip. Bu onun aslında tecellisi, onun göstergesi. Peki daha sonra ne oldu? Tabii büyük bir kınama, büyük bir tepki. Ama İsrail'i cezalandıracak kadar bir hamle yapılamadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu hatırlayın, görüşmeler devam etti. Ve sonra özellikle bizim çok büyük tabii destek verdiğimiz silahları susturma yönünde bir çare arayışı içine girildik. Şimdi Donald Trump da biliyorsunuz şov yapmayı da seviyor. Dedi ki ben Nobel alacağım. Ben 7 tane savaş bitirdim. Bir tanesini daha bitireceğim ve Nobel'i alacağım dedi. Kafayı taktım dedi. Bu sefer Gazze'deki savaşı ben bitireceğim diyerek ortaya çıktı. Netanyahu biliyorsunuz 4. kez, yani Trump başkan olduktan sonra 4. kez Oval Ofis'e gitti. Beyaz Saray'da görüştüler. Ve orada çıktılar, açıklamalar yaptılar. Ben Netanyahu'yu ikna ettim. 20 madde üzerinde anlaştık. Tabii karşı çıktı ama ben onu da ikna ettim. Ben her şeyi hallettim. Bunu yapacağız. Hamas da buna uyacak. Şunu söylüyor ama şimdi tabii mealini söylüyorum. 20 maddelik barış planına Hamas uymazsa Bibi'ye söyledim. Bibi istediğini yap, yani Netanyahu'ya. Saldır, yık, yok et. Ama İsrail uymazsa cevabı yok. Yani İsrail anlaşma uymazsa, İsrail şu anda Gazze ablukasının olduğu yere çekileceğim diyor ya. 3-5 gün sonra uçan kuşu beğenmedim, oradan bana bir şey geldi, taş geldi, çakıl geldi diyerek saldırırsa İsrail'e karşı bir yaptırım var mı? Yok. Bir de enkazı da İsrail, yani daha doğrusu yaptığı, yıktığı her şeyin bedelinde Arap ülkelerine yükleyecekler. İsrail tabiri caizse ellerini yıkayacak ve çıkacak. Peki katliam yapan kim? İsrail. Yıkan kim? İsrail. Altyapıyı yok eden kim? İsrail. Savaş suçu işleyen İsrail. Uluslararası Ceza Mahkemesi bunu onayladı. Ama İsrail'e karşı hiçbir yaptırım yok. İsrail'e karşı hiçbir ceza yok. O zaman ben o maddeyi şöyle okuduğum zaman Gülsüm Hanım, dedim ki bu Gazze'nin servi olabilir. Biliyorsunuz bizi imzalatılmaya çalışılan, Anadolu'yu parça parça eden Gazze'nin Mondros Ateşkes Anlaşması olabilir. Bu bir ateşkesse. Hatırlayın, Mondros neydi? Osmanlı'nın silahlarını bırakması, hepsini teslim etmesi, silahsız bir Osmanlı, başkentsiz bir Osmanlı ve 7. madde, işgal güçleri gerekli gördüğü yerde her yeri işgal edebilir. Aynısı bugün
Gazze'de çok mümkün gözüküyor. Yani bugün Orta Doğu'da aslında imzaların değil, yani anlaşmaların değil, yeni haritaların konuşulduğu bir dönem içerisinde Gazze planı karşımıza geldi. Ve Gazze planının eş başkanı kim? Tırnak içerisinde Tony Blair. Peki Tony Blair kim? Çok ak kaşık mı? Mükemmel bir barış elçisi mi? Hayır. 2003 Irak Savaşı'nın kanlı ellerinden Tony Blair. Kendi ülkesinde bile vicdanen yargılandı Tony Blair. Daha sonra ortada özel temsilciliği yaptı. Ve sonra da itiraf etti. Biz dedi kitle imha silahları yoktu. Biz onu bahane kurduk, Irak'a girdik dedi. Milyonlarca insanın hayatına mal oldu Tony Blair. Peki neden Tony Blair ismi geçiriliyor şu anda? Tony Blair'in isminin geçirilmesi acaba 1917 İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un Lord Schilt'e yazmış olduğu mektupta Yahudilere yurt vaat ediyoruz, bu yurdu biz vereceğiz demesinin devamı mı? Yani Balfour Deklarasyonu'nun devamı mı acaba bu Gazze planı? Şimdi ben işin biraz böyle karamsar yönünden bakıyorum. Çünkü Kral Charles'la Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinde o şaşalı sofralarda sadece yemek yenmedi. İngiltere'nin bir şekilde 1917'in garantör ülkesi olarak tırnak içerisinde kendini gösterdi ve yine İngiltere'nin burada Yahudileri Gazze'yi yurt haline getireceğiz planının, sinsi planının bir parçası mı? Soru işareti. Şimdi bunu aslında bir manda planı olarak da görebiliriz Gülsüm Hanım. Yani Osmanlı'dan koparılan Filistin coğrafyasının o dönemde nasıl İngiliz mandasına haline getirilip daha sonra İsrail'e böyle altın tepside hazır bir şekilde planlandığı dönem manda yönetimi neyse aslında bir dağılma reçetesinin bir benzeri olarak bunu görebiliriz. Gazze'de teknokratlar yönetiminden bahsedildi biliyorsunuz. Yani bir Gazze komisyonu kurulacak. Kaç kişiden olduğu şu anda belli değil. Ama teknokratlar, peki teknokratlar kimlerden oluşacak? Filistinlerden mi oluşacak? Gazze'lilerden mi oluşacak? Hayır. Göstermelik 2-3 tane belki Filistinli olacak. Ama çoğunluk Amerikalılar, İngilizler ve tabii içeri İsraillerin soktuğu ajan isimler olacak. Kararlar Filistinlerin lehine çıkmaması için oy çokluğuyla kararın alınması sağlanacak. Peki bu ne demek? Uluslararası kontrol altında bir predoktora modeli. Yani yarı sömürge haline getirilmiş bir model haline getirilecek. Yani burada Tony Blair'ın yeni Gazze yönetimi adı altında bizim SER dediğimiz, Mondros Ateşkes Anlaşması'na benzer dediğimiz yeni Gazze modelinin bir Dubai modeli, bir uluslararası liman şehri modeli ve o enkazın kaldırılması, yeni şehrin yeniden inşa edilmesi ve bir de hatırlayın Donald Trump burayı Riviera yapacağız dedi. Hatta ondan önce de burada sizle konuşmuştuk. Buradaki plan uluslararası bir yönetim altına sokmaktır Gazze'yi. Çünkü bunun aynısını 2019'da 100 yılın anlaşması adı altında Donald Trump ifade etmişti hatırlayın. Biz Gazze'yi uluslararası bir gözetim merkezi haline getireceğiz ve Gazze'yi rehabilite edeceğiz. İşte bakın şimdi kaldığı yerden Donald Trump siyasetine devam ediyor. Ve o Riviera hayali içerisinde plajlar, eğlence merkezleri, ticaret kuleleri, para akıtacaklar ve tabii ki para birimi dolar olacak. Mükemmel değil mi? Harika. Peki Filistinlerin 100 bin insanın mezarları üzerine onlar yapılacak. Ve 100 yıllık Filistin davası sönümlendirilecek. Diyecekler ki Filistin devleti var. İşte bakın Ramallah. Ramallah Filistin devleti işte ondan Serv Anlaşması dedim. Serve bize biçtikleri rol neyse, bize biçtikleri kefen neyse, Filistin'e biçtikleri kefen de aslında o. Sözde bir devlet. Hatırlayın şimdi İngiltere tanıdı. Herkesin. Ben o zaman da söyledim. Hangi Filistin'i tanıdınız? Sınırları bir çizin bakalım. Ramallah'ı tanıdık. Batı Şeria, işgal bölgeleri, Kudüs, Doğu Kudüs, Golan Tepeleri, Gazze. Hiçbir şey yok. Böyle bir Filistin yok ki zaten. Böyle bir Filistin devleti olamaz ki. Dolayısıyla burada planın uluslararası bir bölge haline getirilmesi, yani fiili bir uluslararası bölge haline getirilmesi aslında Filistin davasının diplomatik olarak tasfiyesi anlamına geliyor. Silahsızlandırma önerisi var. Bu Filistin açısından nasıl bir riske neden olacak? Filistin'in yani en kritik maddesi aslında silahsızlandırma meselesi. Bu aslında Filistin direnişinin askeri değil, varoluşsal olarak yok edilmesi. Şimdi onlar söylüyorlar ki, efendim bu Hamas terör örgütü, bu Hamas silahlı bir örgüt. Eğer silah bu coğrafyadan giderse barış gelir. Hayır, oradaki silahlar direnişin sembolü. Ve siz zaten Hamas diyor tasfiye olacak. Hamas'ın derdi ne? Bize topraklarımızı verin, bize vatanımızı verin. Şimdi diyoruz ya hani Hamas oranın bir Kuvayi Milliyesi gibi hareket ediyor. İşte efendim bir TMT gibi hareket ediyor. Bu insanlar başka ne yapacaklar? Nasıl ki topraklarını savunacaklar? Silahları teslim ettiniz. İsrail 3 ay sonra dedi ki ya ben Gazze'nin şurasını bölüyorum. Askerlerimi soktum. Kim gidecek Gazze'yi kurtarmaya? Kim gitti ki şu anda Gazze'yi kurtarmaya ki bir sonraki aşamada Gazze'yi kurtarmaya gidecekler? Dolayısıyla bu
biraz evvel söylediğim gibi Mondros'un 7. maddesi gibidir. Ve Hamas'ın askeri olarak tasfiyesi aslında Filistin'in tam anlamıyla tasfiyesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla burada silahlı direnişin siyasi varlığın bir garantisi, siyasi varlığın bir mührü olarak görmek lazım. Ve Hamas'ın, şimdi bakalım tabii biliyorsunuz Kahire'de görüşmeler devam ediyor. Nasıl bir anlaşma çıkacak? Sayın İbrahim Kalın da orada, MİT Başkanımız ki ben hep şunu söylüyorum Gülsüm Hanım. Türkiye Gazze'nin garantörüdür. Bakın garantörü olabilir demiyorum, garantörüdür diyorum. Çünkü şahsi görüşüm. Türkiye Kıbrıs'ta nasıl garantörlük hakkı elde ettiyse rahmetli Fatih Nuşu Zorlu döneminde 1958-59'da ve Fatih Bey'in idam edilerek katledilmesinde, şehit edilmesinde de Kıbrıs davası en büyük nedenlerden biri ise bugün Türkiye'nin Gazze'de garantör olma korkusu tıpkı Kıbrıs'ta olduğu kadar büyük bir heyecan yaratıyor diğerler açısından. Ve biz 400 yıl yönettiğimiz bakiye bir toprakta eğer, şimdi iki seçenek var. Soruyoruz onlara, karşı tarafa. Siz Gazze'yi Filistin olarak tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyoruz. Tamam. Siz buraya Gazze'yi Filistin olarak tanımıyorsanız o zaman burası 1914'e döner. Yani Osmanlı'nın hükmettiği zamana döner, müdafaa ettiğimiz döneme döner. Ve o zaman Türkiye'nin burada aslında rücu etmek suretiyle bu coğrafyanın söz söyleme hakkı vardır. Garantör olma hakkı vardır. Ve ilk danışılması gereken ülke Türkiye'dir. Siz Filistin olarak tanıyor musunuz? Tamam. Biz de bunu, o zaman Türkiye burada birleşik, tek başlı bir Filistin için elinden geleni yapmaya hazır. Ama siz şu anda Gazze'yi Filistinsiz olarak görüyorsanız o zaman masanın başında oturması gereken Türkiye'dir. Askeri, siyasi, diplomatik garantörlük. Kıbrıs modelinin bir benzerinin eğer işler çok kötüye giderse ve buranın dediğim gibi bir yok olma durumu ortaya çıkarsa Türkiye'nin bu kartı muhakkak masada kullanabileceğini düşünüyorum şahsi fikrim olarak. Komşu ülkeler Mısır ve Ürdün ne yapacak? Bugüne kadar ne yaptılar ki bundan sonra ne yaparlar diye soruyorum. Ürdün'den çok bir şey bekleyemiyorum. Mısır'da da Sisi biraz sesini yükseltmişti, hatırlayın. Hatta biz Arap-İsrail Savaşı'nda ne yaptıysak Cemal Abdülnasır döneminde efsane Arap milliyetçisi biliyorsun ama öyle bir daha lider gelmez zaten. Yine yapmaya hazırız dedi. Sonra Netanyahu Amerika'dan dedi ki işte bu Filistin'i tanıyan ülkelere karşı, ama o Mısır'a da o mesajı gönderdi. Ben buradan bir döneyim size göstereceğim dedi. Ne yapıp ne yapamayacağım. Öyle bir sert konuşma yaptı. Sonra Sisi'de bir tavır değişikliği oldu. Gazze için savaşmayız mealinde açıklamalar yapmaya başladı Sisi. Sisi'yi şu anda Sina Yarımadası üzerinden köşeye sıkıştırmış vaziyetteler Gülsüm Hanım. Neden? Çünkü Sina Yarımadası biliyorsunuz 1979 Camp David Anlaşması'na kadar İsrail'in işgal ettiği bir yarımadaydı. 79'daki o barış anlaşmasından sonra İsrail Sina çöllerinden çekildi. Şimdi bugün özellikle DAEŞ terör örgütünün bulunduğu bir coğrafyada Sina çölleri. Velayeti Sina adı altında burada DAEŞ'ler bekletiliyor çöllerde. Ve hatırlayın İsrail burada yani Gazze'deki Gazze'lileri Sina'ya sürmek üzere, Refah'tan göndermek üzere bir öneride bulunmuştu. Mısır buna karşı çıktı, istemeyiz dedi. Sonra Donald Trump Süveyş kanalından bedava geçmek, hatta şunu Süveyş'i Mısır'dan mahrum bırakırım şeklinde Sisi'ye bir tehditte bulundu. Yani şunu söyle Sisi'ye, seni ben bu koltuğa oturttum, darbe yaptık, benim çizgimden çıkıyorsun, seni Allah aşağı etmesini bilirim şeklinde bir parmak salladı bence. Ve şu anda Mısır geri çekildi. Yani Mısır'dan şu an net bir tavır yok. Ama İsrail'in bence Mısır ve Ürdün üzerinden buradaki 1,5 milyon Gazze'li var hala Gülsüm Hanım. Yani 100 bin insan öldürüldü. Bunun bir kısmı zaten kayıp. İşte yani 1,5 milyon burada insan var. Bu 1,5 milyon insanın ne kadarını siz Sina'ya sürdürebilirsiniz, ne kadarını Ürdün'e, ne kadarı başka coğrafyalara ve Arap çöllerine. Bu çok mümkün bir şey değil. Ama İsrail'in bu yeni harita üzerinden Mısır ve Ürdün ve diğer ülkedeki Suriye bence en başta en büyük onların yani nizama sokması gereken ülkelerden biri. Tehdit olmayacak şekilde kendi duvarlarını belirlemek üzere bence böyle bir siyaset güttüğünü görüyorum. Dolayısıyla ben maalesef diyorum ki Mısır'dan çok bir şey beklemiyorum, Ürdün'den de beklemiyorum, Suudi Arabistan'dan da beklemiyorum, Katar'dan da beklemiyorum ama bizden bekliyorum. Çünkü dediğim gibi Türkiye, Gazze'nin 400 yıl yöneten Osmanlı Devleti'nin ardıl ve bu coğrafyanın başat gücüdür. Hem gönül olarak hem ruh olarak hem duygu olarak da hala bizim o coğrafyayla büyük bir bağımız ve samimiyetimiz var. Çok teşekkür ederim hocam, çok ben sağ olun. Teşekkür ederim.